Nur Viral'le Sen İstersen Özel'e hoş geldiniz. Konuğum kim bugün? Hepinizin çok sevdiği gazeteci sevgili Seyhan Erdağ. Seyhancığım hoş geldin. Hoş buldum. Konumuz çok ilgi çekici bir konu. Çok. Valla ben de çok merak ediyorum. Senin vereceğin bilgileri de çok merak ediyorum. Çok. Çünkü bugün programımızda konuşacağımız konu son dönemin en çok konuşulan zayıflama trendleriyle karşınızdayız. Bu zayıflama iğnesi biliyorsunuz dünyayı sardı. Aslında dünyadan ülkemize geldi. Geldi. Özellikle Hollywood yıldızlarını yani kırmızı halıda incelen ünlüleri bir gördük, pir gördük. Dedik ki Allah Allah ne oluyor? Bunlar nasıl zayıflıyorlar? Hani doğum yapıyorlar bir anda incecik oluyorlar. Biz de diyoruz ki ya biz bu kiloları niye veremiyoruz? Biz niye incecik olamıyoruz? Sonra kırmızı halıda verilen kilolar, dünyadaki işte Hollywood yıldızlarında gördüğümüz o ani incelmeler hop bizim ülkemize de geldi. Aynen. Ve Bütün ünlüler el ele tutuştu ve zayıfladı. ve nasıl oldu? Şimdi ünlüler arasında çok konuşuluyor. Herkes zayıflıyor ama kimse nasıl zayıfladığını söylemiyor. Evet. Hatta Demet Akalın, buradan sevgilerimi gönderiyorum sevgili Demet Akalın'a. Biliyorsunuz hep onu dobra yönüyle tanırız. Çıktı bir gün feveran etti. Dedi ki Bunlar ya, yalan söylüyorlar. Hepsi iğne kullanıyorlar dedi. Bu arada ben yaptım haberleri. Yani ben çok sık zayıflayanların haberlerini yaptım ama tabii ki bir ünlünün söylemesiyle haber yapılması o kadar etki etmiyor. Yani Demet Akalın benim içimdekileri söyledi. Çok teşekkür ederim Demet'ime. valla Demet çok tatlı. Demet Akalın'a sevgilerimi gönderiyorum. Bakın nasıl bir açıklama yaptı. Köpürdü, püskürttü. Dedi ki ya bunlar böyle zayıflamıyorlar kendinize gelin dedi. O açıklamayı getiriyoruz ekranlarınıza. Yani önce kusmayla başlayan, sonra halsizlik, sonra böyle bütün vücudumdan tuzumun, ondan sonra suyumun, vücudum kuru kuru zaten daha yeni yeni nemlenmeye başlıyor. Yani baş ağrısı için normal kendi tedavim için kullandığım o ağrı kesici ilaçları bile aldı götürdü. Söktü benden her şeyi aldı götürdü. Hem iyi hem işte kötü yani onun için böyle hiç ne halim kalmıştı ne bir şey. Şimdi bu bir haftadır 10 gündür falan toparlamaya başladım. Yemeği normal düzene soktum. Akşamları yememeye çalışıyorum ama gerçekten hani doktorunuza danışmadan bu işlere girmeyin tehlikeliymiş. Ay şimdi Ankara'dan döndüm. Bütün haber kanalları bizi arıyor sağ olun ama yani bu böyle bir bilgilendirme mesajı olsun. Yaklaşık bir ay önce zehirlendim demiştim ya size. Evet zehirlendiğimde meğersem o zayıflama ilacının etkileriymiş. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdim. Tabii onlar böyle obezler için falan yapılan bir şeker ilacı. Ben onu Amerika'dan almıştım. Ondan sonra 0,5 doz en düşüğünü vurdurdum. Ondan sonra hiç de gerek yoktu aslında. Zaten zayıfladım. Yani iyiyim ama işte yani insan daha da zayıflamak istiyor ya. Onun için kimseye tavsiye de etmiyorum. Çok mesaj yazan da olmuş sağ olsun bütün haber kanalı. Valla Demet Akalın yaptığı bu açıklamayla güzel herkesi açıklama. sert bir şekilde uyardı. Evet ama yine de biz kadınlarda şey var. Başımıza gelmeden yok. Anlamıyoruz. Yani şu açıklamadan inan bana hiç etkilenmeyecek kadınlar var. Ama şöyle ben Demet Akalın'la bir restoranda karşılaşmıştım. Hatta orada da konuştuk bu meseleyi çok ayaküstü konuşmuştuk. Yani o zaman o da inanıyordu hani böyle bir şeyin bu zayıflama iğnesinin etkisinin iyi olacağına. Fakat deneyip görünce problem yaşayınca Bir de çok ağır deneyimlerini yaşamış. paylaşıyor. Ve Demet Akalın şu yönünü çok seviyorum. Çok dobra. Yani her şeyi hiç kimseden korkmadan net bir şekilde söylüyor. Zaten öyle olduğu için eleştiri almıyor. Peki Her ne şeyi net diyorsun söylediği bu zayıflama için. iğneleri? Şimdi Yani zayıflama iğneleri konusunda çok doluyum, çok bilgiliyim. Çünkü çıkmadan önce bütün çevremdeki üstelik de kilolu olmayan böyle balık etli arkadaşlarım tarafından bana empoze edildi. Yani özellikle sağlık sektöründeki kankilerim tarafından dediler ki Seyhancığım çok şey geliyor, yeni bir ilaç geliyor, iğne geliyor. Çok başarılı. Çok başarılı işte hiç artık mide ameliyatına gerek kalmayacak dediler. Fakat pardon bu arada bir de şeyden satıldı. El altından satıldı. Yani bunun yerini şimdi bulup bunların çeşitleri var bir de. bildiğim kadarıyla 2 marka var. Ama ikisi de sonuçta yani yağlı bölgeye, bacağa, kola ya da karına vuruluyor. Sonrasında ben bütün yan etkilerini okudum. İşte pankreas iltihabı, ishal, işte baş ağrısı ve en benim korktuğum mide bulantısı. Bir de zaten pankreas dedi ya,
ben onu kullanmamam gerektiğini düşündüm. Ta ki Türkiye'ye gelene kadar. Sen beni durdur, ben çünkü bildiklerimi anlatıyorum. Yo, şahane anlatıyorsun. Bu arada da bana çok büyük bir baskı vardı. Ben bu arada 1,79 boyunda, 44 bedende bir kadınım. Ama ben hep böyleyim. Yani ben hiçbir zaman, beni ekranda görenler beni zayıf görmediler. Ben çok aşırı derecede de mide ameliyatı ol diye doktorların da reklam amaçlı kapısını çaldığı bir gazeteci oldum. Ama ben acayip ödlek birisiyim ameliyat konusunda. Dolayısıyla mide ameliyatı olmadım. İğneye nasıl baktın peki? İğneler geldi. İğnenin de o pankreas bölümünü gördüm ve hiç yanaşmadım. Çok yakın arkadaşlarım kullandı. Onları çok sert uyardım. Ta ki bir şöyle bilgi aldım. Ya işte bunun bir başlangıç dozu var ve çok güzel iştah kesiyor. Ben koştur koştur devlet hastanesine gittim. Ve endokrin kliniğine bana iğne kullanabilmem için şey yapsınlar istedim. Tahlil yapsınlar istedim. Zaten olması gereken de bu. Ve tahlil yapıldı. Herhangi bir problem çıkmayınca başlangıç dozunu kullandım ne yazık ki. Şimdi onun yani tecrübeni soracağım ama Sor. dünyadan işte Hollywood'dan ülkemize nasıl geldi bir göstermek istiyorum. Evet. Kim Kardashian mesela çok, Demi Moore çok güzel. Demi Moore çok kötü durumda yalnız. Yani o bütün güzelliği gitmiş durumda. Yani bildiğiniz bir iskelet, kemikleri gözüküyor. Demi Moore hatta en son Kırmızı Bu son Halı'da... hali mi Oğuz? Bu son hali değil. Değil mi? Ben bir evet son Ha, hali şu, bu. o. Bakın Gerçekten son hali çok bu. zayıflamış. Şimdi dönecek, kemikleri göreceksiniz ve göğüs protezleri artık o kadar vücuda erimiş ki protezler buradan top top gözüküyor. Çünkü şey kalmamış, yağ kalmamış ve bu görüntüsüyle çok eleştiri aldı Demi Moore. Bayağı zayıf ama Çok. burada. Ve bu görüntüsü de yine Işın Karaca'yla yan yana gelmesine sebep oldu. Çünkü bu iğneyi kullananlarda şöyle bir durum var, dur yok. Evet. Şimdi Dur onu yok. söyleyeceğim. Oraya da geleceğiz. Yani hakikaten verdikçe insan kilo vermek istiyor. Kim Kardashian da bunu kullananlar arasındaydı. Evet, Marilyn Monroe'nun kıyafetine bu iğneyle girmiş. Evet. Onu da araştırdığımızda Hatta şu çıktı. ayağın takılıp düştüğü o Aynen kıyafet öyle. değil mi? Asla giremezdi çünkü çok tatlı bir vücuda sahip bana göre. Ben çok severim balık etli kadını. Ben zaten Kim Kardashian'ı sevmeyen var mı Yani bilmiyorum ancak kıskanan sevmiyorum diyebilir. Çok hoş. Müthiş bir Bu kadın. kıyafet miydi? Bu kıyafet Yok, değil. bu değildi galiba. Yok değil. Hiç Bu böyle değildi. içinde mumya gibi olduğu Marilyn Monroe'nun O düştüğü kıyafetini kıyafet o giydi. çok önemli. Evet. İncecik olmuş orada. Zaten ince ama daha da incelmişti. Aynen öyle. Şimdi Kim Kardashian zayıflığıyla çok ön plana çıkmadı. Fakat iki tane ünlü var. Biri dünyadan, biri Türkiye'den. Bir tanesi benim sevgili Işın Karacam. Çok zayıfladı. Çünkü zayıf olmayı çok seviyor. Kaç kilo verdi? Totalde kaç kilo verdiğini bilmiyorum. Çünkü onun hani en başından bir zayıflama hikayesi var. Son hali gelecektir Mide şimdi ekrana. ameliyatı oldu. Benim bildiğim kadarıyla 2 mide operasyonu Bu Işın var. Karaca mı? Bu Işın Karaca ki daha yakın, burada şimdi şop var yüzünde. Normalde bazı fotoğrafları var. Şu anda kaç kilo bu Işın eski Karaca? hali. 57 çok kilo. bir deri bir kemik. 57 kiloya kadar mı düşmüş Bir Gülkan? deri bir kemik. Bu da eski hali. Bu da zayıfladığı hali değil. Ve Işın Karaca işte Demet Akalın'ın açıklamasına geliyoruz. İğneyle zayıfladığını yani kabul etmedi demeyeyim şimdi ayıp olmasın Işın'ıma. Ben iğneyle zayıflamadım dedi. Diş fırçaladım dedi. Sevgili Işın Karaca acıktıkça diş fırçaladım. Sevgili Işın Karaca Dedi. hemen yarın başlıyorum o zaman diş fırçalamaya. Ben başladım. İştah mı kesin? Ben başladım. Gerçekten Evet, mi? ben diş fırçaladım Işın'ım. Çok fırçaladım. Dişlerime çok yaradı ama asla açlığımı kesmedi. Bak elma Bir dakika kemirdim. şey yapıyor muyuz onu soralım. Mentollü mü mentolsüz mü? Mentollüsünü de kullandım Nur. Mentolsüzünü de kullandım. Diş etine iyi geleni de kullandım. Asla iştahımı kesmedi. Neden peki gerçeği söylemiyor sence? Tabii ben Işın Hanım'ı hiç tanımıyorum. Şöyle. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Benim orada bir düşüncem var. Sürekli hep bu tip haberlerde en başa onun fotoğrafını koymasınlar diye olabilir. Ondan dolayı olabilir. Yani başka bir sebebi olamaz. Çünkü çok hani açık her şeyini söyleyen biri ama Deniz Seki Işın ve Karaca
50 kiloya kadar düşüyor ve Evet. gerçekten çok şaşırtan bir Çok zayıf. görüntüye sahip oluyor. Peki diğer ünlü mesela Seren Serengil de bayağı zayıfladı. Hatta biliyorum biz o dönemde aynı kanalda çalışıyorduk Seren'le. Büyük de zorluklar da yaşadı aslında. Şimdi şöyle, Seren Serengil'in zayıflama hikayesi de bende. Çünkü Seren Serengil'le ben muhabirlik yaptığım dönemde çok yakındım. Ve o dönemde Seren Serengil mide ameliyatları çıktığında ameliyat olmak istedi. Ve ben onu bir yakın doktor arkadaşımla yan yana getirdim. Ve bakın bir doktor için güzel bir reklam olmasına rağmen bizim 1 saatlik sohbetimizde doktor bey Seren'in ameliyata hazır olmadığını söyledi. Neden? Yani ben sizi, çünkü açıklamaları vardı yani o sohbette. Bir kere Seren Serengil hiçbir şekilde su içmez. Seren Serengil susadığı zaman gazlı, gazsız meyve suları, Evet. soda içer ama suyu asla içmez. Biz çok acıları birlikte yaşadık. Bebeğini kaybettiğinde, ki o zaman bile su içmesi gerektiği söylendiğinde içemedi. Ve Seren Serengil aslında çok doğru bir karar vermişti doktoru. Ameliyata hazır değil dedi. Fakat gidip bir başka doktora psikolojisini hiçbir şekilde hiçe sayarak ameliyatı oldu. Ve ameliyattan sonra bir sürü yani Komplikasyon su yaşadı. içmediği için komplikasyon yaşadı. Sonra öğrendik ki yani bunu da onun hayatını kurtarmak için en son yapılan ameliyatı yapan doktor bey söyledi. Zannediyorum bir de bu mide ameliyatından sonra bazı insanların gözü dönüyor. Kilo almaya başladıklarında ne yazık ki bağırsaklarını kısalttırıyorlar. Evet. Ve onu da yapmış, öyle söyledi hayatını kurtaran doktoru, ben tabii ki bilemem. Ve işte bütün o iç bölüm temizlenip hayata tekrar döndürüldü. Ama bu son zayıflığında gerçekten iğne kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Çünkü o da zayıflık takıntısı olan ünlülerden biri. Halbuki şöyle aslında mesela Seren Serengil'e de biraz kilo çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Bilmiyorum, ben çok beğeniyorum Ben gerçekten. de öyle beğeniyorum. Balık etli bir Seren benim her zaman için favorim ama o kendini öyle görmek Peki, istiyor. tabii insanın kendini nasıl görmek istediği de çok önemli. Aynen öyle. Tüp mide ameliyatı oluyor ama zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz, Onu değil mi? bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama gerçekten çok zayıf. Çünkü çok büyük sağlık sorunları atlattı bu mide ameliyatının devamında. Son dönemde dikkat çeken en büyük isimlerden biri ama asla hani bununla bir açıklama yapmıyor. Söyleyeyim mi kim olduğunu? Söyle, oyuncu. Bak hayır oyuncu o değil de Değil mi? mesela en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi de bence, çünkü yıllardır onu ekranlarda öyle tanıdık, Cengiz Kurtoğlu. Cengiz abinin mide ameliyatı var. O da benim parmağım var o işin içinde. Nasıl parmağın var? Cengiz abiyle çok yakındık. Hastalıkları vardı, yandaş hastalıkları vardı ve onu doğru kişiyle tanıştırdım. Çünkü doktor arkadaşımdı. Şimdi şöyle mi oluyor o zaman? Yandaş hastalıkların varsa, yani hormonal bazı problemlerin varsa Mide ameliyatı, bu mide ameliyatı doktorlar da beni onaylayacaktır. Çünkü sohbet ettiğim için çok iyi biliyorum. Yani ukalalık yapmak istemem. tam 46 kilo vermiş bu arada. Evet, şöyle. Aslında bu ameliyatlar, mide ameliyatları kilodan dolayı yandaş hastalığı olan ya da şeker hastalarına yapılan ameliyatlar. Yani biri tüp mide, biri de gastrik bypass. Cengiz abi gastrik bypass oldu çünkü yandaş hastalıkları vardı ve ameliyat olmak için son derece uygundu. Zaten operasyondan sonra müteaddit yerlerde hep bana teşekkür etmiştir. Evet. Peki Cengiz Kurtoğlu'nun da o tabii son halleri sevenlerini çok şaşırttı. Yani bu kilolar nasıl gitti? Ama Cengiz Bey söylüyor galiba, değil mi? Söylüyor. Hiç saklamıyor. O saklayanlardan Çünkü değil. zaten hastalıklar vardı. Gece bile uyuyamıyordu. Evet. Hiçbir horlamaya bile, hani fazla kilo horlamaya bile sebep oluyor. Ondan bile kurtulduğunu söylemişti. Bu arada hastalanmış, kalp hastalığı zannediyorum. Buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bir kez daha. Geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Peki senin Hazal mesela... Kaya. He, Benim Hazal şu Kaya. andaki tapım deli gibi zayıfladı. Kaç kilo verdi? Şimdi onu bilmiyorum. Ne desem yalan olur ama eski haliyle şu an yani resmen değişime uğradı. Ve Hazal Kaya için bir aslında özel haber gibi de olacak, onu da söylemek isterim. Dişleri ağzıma çok büyük geldi, değiştirdim dedi. Halbuki çok zayıfladığı için maalesef dişler ön plana çıktı.
Tabii ki bunu böyle söylemedi o. Hakikaten çok zayıflamış. Ama Kaç kilo verdi acaba? Bir deri bir kemik kaldı. Zayıflama iğnesiyle mi zayıfladı? Zayıflama iğnesi. Söylüyor mu peki? Hayır. İşte bu da Demet Akalın'ın söylemiyorlar dediği grupta. Şimdi Sevgili bu Hazal Bergüzar, Kaya'nın zayıflama iğnesi kullanmadan önceki hali. Şu anda ekranda gördüm. bundan daha kiloluydu çünkü 2 doğum yaptı. Çok güzel değil mi burada ya? Çok güzel, her zaman çok güzel bir kadın. Yani ki bir önceki haline kilolu demem mümkün değil ama şu anda bence eski hali daha güzel. Çünkü neden bekarken bile bu kadar zayıf değildi? Ya şu mu? Devam edeceğiz hangi ünlüler neyi kullandı devam Evet. edeceğiz ama zayıflık artık bize bir başarı gibi mi pompalanıyor? Sevgili Nur, başarı gibi değil ama... Ya kilomuz var diye böyle konuşuyoruz zannetmeyin ama Yo yani. ben kiloluyum ama yaşadıklarımı söyleyeyim sosyal medyada. Bakın kiloyu, yani kameraya söylemek istiyorum. Kiloyu bir suçmuş gibi empoze ediyorlar. Bu bir suç değil. Benim fazla kilom var. Bu niye bir suç? Hayır. Bana hakaret etmek istediğinde kilodan vuruyor. Yaştan vurabilir. İkinci bölüm ama bir kadın en çok kilodan vuruluyor. Fahriye Evcen'i hatırlayalım. Evet. İlk doğumdan sonra kiloluydu, kadını mahvettiler. Ve hiç kimse bana aksini inandıramaz. Kızcağız ikinci doğumunda çok dikkat etti ve çok daha az kilo aldı. Çünkü bence birinci doğumdaki travmasından dolayıdır. Kusura bakma, çok bu konuda acımasızız kilolu insanlara karşı. Şimdi o renkli dünyaya baktığımız zaman şaşırıyoruz değil mi sevgili seyircilerimiz? Ya ben yemiyorum, içmiyorum, boğazımı tutuyorum, nasıl kilo veremiyorum da onlar incecik oluyor. Mesela şeye de çok sinir oluyorum böyle. Nasıl başarıyorlar onu da bilmiyorum. Böyle hamile kalıyorlar, böyle minnacık bir göbek oluyor. O yapı biraz da. Başka hiçbir yerinde hiçbir şey yok. O biraz da yapı. Biz doğursak maşallah her tarafımızdan kilo. Şimdi şu çok önemli bir şey aslında. Bu zayıflama olayı bir sağlık meselesi mi, bir imaj meselesi mi? Maalesef şu anda bir imaj meselesi ama bir doktor için tabii ki sağlık meselesi. Yani ben bir kalp doktoruna gittiğimde doktor bey bana göbeğimi gösterip kalbin için bundan kurtulman lazım diyor. Ama ben ve diğer kadınlar için ve ünlüler için bir imaj meselesi. Şimdi başka kimler var? Mesela Damla Ersubaşı var değil mi? O da 41 kilo verenler arasında. Damla benim bildiğim kadarıyla ameliyatlı. Ben Tüp mide ameliyatı Ben evet, olanlardan, yani değil mi? tüp mide mi gastrik bypass mı onu bilmiyorum. Mide ameliyatlıları mı konuşuyoruz? Yani her ikisini Geçelim de mi? aslında şöyle artık o kadar çok birbiri içine geçti ki tüp mide ameliyatı olup sonradan kilo alanlar zayıflama iğnesi kullanmaya başlıyorlar. Yani onlar çok birbirinin içine geçti Çok bence. birbirinin içine geçti ama istersen önce hani bu el ele tutuşup birdenbire hızlıca zayıflayanları söylemem gerekirse. Nasıl istersen. En güzel yakışanlardan biri sevgili Bergüzar Korel. Acayip güzel bir zayıflama ve çok yakıştı. Aynen genç kızlık dönemine döndü. Onun son derece güzel. Bergüzar Korel de hakikaten iyi zayıflayanlar arasında. Aynen ama Damla ameliyatlı benim bildiğim kadarıyla. Peki zayıflama iğnesi kullanıp da hani bu kadar Evet. ideal bedene kavuşup bu kadar güzel olup da bu niye saklanılır ben onu anlamıyorum. Çok fazla isimleri ön plana çıkmasın diye mi? Böyle anılmasınlar diye mi? Ya ben olsam mesela kullansam bir de ben üstüne tecrübemi de anlatırım. Mesela Demet Akalın gibi. Ya kadın çıktı dedi ki ya arkadaş ben kullandım. Ölümden döndüm. Bana olmadı. Ama şunu da diyelim. Yani zayıflama iğnelerini de kötülemeyelim burada. Çünkü bazı hormonal hastalıklarda doktor tarafından verilen iğneler bunlar. Şimdi doktor verirse zaten kabul ama ben kendim yaşadım ya, benim kiloma doktor vermedi. Evet. İşte o önemli. Yani benim Tavsiye mi? İşte vücut kitle endeksime doktor bu iğnenin olmadığını söyledi. Ama ben inatla tahlillerim güzel çıktığı için başlangıç dozunu 1 ay yani sadece 4 hafta kullandım ve hiç kilo veremedim. Seyircilerimize de soralım. Bu ekranda gördüğünüz ünlüler arasında en beğendiğiniz, zayıflamış bak böyle daha iyi olmuş, yok kilolu hali daha güzeldi diyeceğiniz kim varsa Nur Viral'le sen istersen özelden bizimle paylaşın. Ben de tek tek okuyacağım. Az önce Oğuz Büşra Pekin vardı değil mi? Bak Evet. şimdi. Mesela ben Büşra Pekin'i de çok beğeniyorum. Ama Büşra bence- Pekin'in hangi halini çok beğeniyorsunuz? Ben ikisini de beğendim. Bir zayıf halini de çok beğendim.
Ama şimdi şu anda sarışın ya. Eski hali bambaşka bir Büşra. Zaten şu anda bir şey söyleyeyim mi? Yeni hali Şu anda bambaşka. zayıf ve sarışın Evet. ekranda. Evet. Eski hali biraz daha kilolu ve esmer. Aynen öyle ama şöyle. Sence hangisi? Şimdi şöyle, ben Büşra'yı doğal beğeniyordum ve birdenbire böyle bir değişimini yadırgadım. Benim bir imkanım olsa eski Büşra'yı daha zayıf haliyle isterim. Ama bana göre çok daha sıradan oldu. Yani sarışın ve zayıf olarak. Ama yani zayıflama iğnesi bağlantılı konuşmamız gerekirse o da birdenbire zayıflayarak karşımıza çıktığı için iğnelerin dünyada hayatımıza girdiği dönemle eşleşiyor. Yani orada da böyle bir saptamam var. Son dönemdekilerde Ebru Gündeş var mesela. Ebru Gündeş kullandı mı zayıflama Ebru iğnesini? Gündeş çok uzun zamandır gayet balık eti geziyordu. Ama ne zaman ki yine bu iğneler hayatımıza girdi, zayıflayanlar arasında hem de oldukça zayıflayanlar Ama onun çok arasında. kilosu yoktu. Ama bir balık eti Ebru Gündeş'ti. Bende bir tuhaflık var herhalde. Ebru Gündeş hiç balık eti olarak hiç görmedim sanki. Yani hep bana Ebru Gündeş çok zayıf, naif, çıtı pıtı bir hanım gibi geliyor. Yani çıtı pıtı bir sanatçı. Hiç ben onu balık etiyle hatırlamıyorum. Bir bak aramalardan bir yan yana getir benim yorumumdan sonra. Tamam, bakacağım. Ebru Gündeş, Alişan'ın eşi sevgili Buse Varol aynı şekilde çok zayıfladı. İğneyle zayıflayanlardan. İğneyle. Deniz Sekimiz çok zayıfladı ama üstüne basa basa bana asla iğne olmadığını söyledi. Şebnem Bozoklu Bir dakika, oyunculardan. Deniz Seki'yi merak ediyorum gerçekten. Deniz Seki. Deniz Seki mide ameliyatlı. Tamam. Fakat sonra biraz kilo almıştı, yine verdi. Ve bu haberler yapıldığında, yani iğneyle zayıflayanlar arasına adı girdiğinde de iğneyle zayıflamadığını bana söyledi. Peki mesela Deniz Seki'yi sen nasıl beğeniyorsun? Bence Deniz Seki çok güzel bir kadın. Deniz Seki'yi biraz her daha türlü- kilolu balık etli haliyle mi yoksa daha zayıf haliyle Deniz mi? Seki'yi her türlü beğeniyorum çünkü onun kalbi yeter. Değil mi? Evet, ama ben de tontik olduğum için yani tontik halini asla ben beğenmiyorum diyemem. Biraz kilolu kadın da neşeli kadın gibi oluyor, bilmiyorum ama. Yani kendiyle barışık oluyor. Şimdi böyle hani çok zayıflar, aman onu yemeyeyim, aman bunu yemeyeyim muhabbeti hiç hoşuma gitmiyor. Mesela ben bir dönem mide ameliyatları hayatımıza girdiğinde mide ameliyatlı bir arkadaşımla yemeğe gitmekten nefret ediyordum. Evet, hayatları da zorlaşıyor Çünkü gerçekten. yemek yiyip gidip istifra ediyorlardı. Çok üzücü bir dönem. Evet. Çok. Peki var mı başka bize söyleyeceğin, aman merak etmeyin kızlar onlar da zayıflama iğnesiyle zayıfladı diyeceğiniz kim var? Zayıflama iğnesi. Şebnem Bozoklumuz var, oyuncu. O da dünya tatlısıdır. O da Evet. çok zayıfladı. Kubat birdenbire. Kubat da mı? Evet, ve menajeri spor ve rejim dedi. Hep öyle işte, yine Demet Akalın'ın açıklamasına geliyorum. Yalan, yalan söylüyorlar. Ama mesela Ben bak demedim, Demet diyor. Şeyi söyleyeyim, bilmiyorum fotoğraflarda var mı ama sen ne diyeceksin bu konuda? Benim arkadaşım olduğu için de biliyorum. Zara mesela. Zara biliyorsunuz bir dönem TikTok'ta her yerde Zara vardı. Evet, fakat Yani her yerde. evet. Fakat Nasıl Zara, kilo almıştı evet. ama sonra Ama Zara çok net biliyorum. Hatta ben ona bir telefon açtım. Neden telefon açtım? 24 saatte bir yemek yiyordu. evet. Öyle Farklı bir diyet uyguladı Evet, o. ona bir şok yapıldı. Yani vücuda bir tokat atıldı. Ama ben niye telefon açtım? Dedim ki ne olursun biz 19-20 yaşında değiliz. 24 saatte bir yemek yemek senin vücudunu mahvedebilir. Ne olursun dikkat et dedim ama dediğim gibi iğne kullanıp kullanmadığını bilmiyorum çünkü diyetisyenini biliyorum. Yani çalıştığını biliyorum. O yüzden Zara için bir şey diyemem ki, nitekim bir deri bir kemik kalmadı. Süreyya Yalçın da galiba bir deri bir kemik kalanlar Ya arasında. Süreyya Yalçın benim normal kilosundayken bayıldığım, imrendiğim, yani Kim Kardashian gibi güzel bir Bir de o kadındı. bronz haliyle hatırlıyoruz onu. Aynen öyle, bikinisiyle gelir. bakımlı. Yani kadıncağız hayatımızda değil, ünlü değil, bir iş insanının Böyle kızı. şey geçiyordu içimden. Ama Süreyya'ya dokunup böyle sen gerçek misin demek evet, geliyordu tam içimden. bir Türk lokumuydu. İnanılmazdı. Ne yazık ki demek ki kendini öyle beğenmiyormuş, böyle seviyormuş. Bir şey diyemem. Bir dakika. Bir önceki bir eleştiremem. sonraki mesela bu en son hali mi Oğuz? En Bu son ekranda hali ama gördüğümüz. burada oldukça Photoshop var. Bu en son hali. Evet. Yani
Bir şey söyleyeceğim. Kolu ne kadar incelmiş. Kemiğin üstünde sadece deri var. Hiçbir şey Şuraya yok. bir bakar mısınız? Evet evet. Bir de ayrıca inceltme yapıyor. Bakın mesela sol kola bakın, sağ, yani bana göre sol kola bakın, sağ kola bakın, inceltme yapmış. Fotoğraflarla Nasıl da yani? oynuyorlar. Bu fotoğrafın üzerine Çok bir de zayıf, inceltme yapıyor. evet, çok zayıflayanlar bu bir takıntı olduğu için durmuyorlar ve hala inceltme yapıyorlar. İşte Seren de öyle mesela. Zaten çok zayıf ama fotoğraflarıyla oynayıp kendini iyice sıskalaştırıyor. Peki Sıkıntılı yapılan bir durum. araştırmalar falan oluyor. Mesela bununla ilgili bir şey söyleyecek misin? Mesela erkekler böyle daha zayıf kadınlardan mı hoşlanıyorlar yoksa daha balık etli kadınlardan mı hoşlanıyorlar? Benim tanıdığım erkekler, erkek arkadaşlarım ve iş hayatındaki erkek arkadaşlarım zayıf ama memesi, poposu büyük kadınlardan hoşlanıyorlar. Benim bildiğim bu. Bak oradan bir erkek sesi geldi. Onayladılar bence kameraman arkadaşlarım. Benim böyle bir arkadaş çevrem var. Yani bunu anlamadım yani. Bu hafif balık etli mi? Değil. Zayıf olacaksın, belin ince olacak ama güzel bir kalçan ve güzel bir göğsün olacak. Bunu herkes yani bunu kim istemez? evet, erkeklerin takıldığı nokta diye biliyorum. Şimdi şunu anlayamıyorum. Bak mesela Süreyya Yalçın gerçekten yakından görenler bilirler. Olağanüstü güzel. Yani hele o proporsiyonu falan böyle Çok. ya bedeni Türk falan lokumu. böyle bir daha bakmak istiyorsunuz falan arkasından giderken. Aynı ben. Bu kadar güzelken. Aynı ben. 1 gram böyle fazlalığı yokken şu soruyu sormak istiyorum gerçekten kendisine. Neden? Evet, ben de soruyorum Süreyya Yalçın neden? Neden? Zayıflama takıntısı. Demek ki oymuş. Başka bir açıklaması yok. Zayıflama takıntısı. Bu Takıntı iğneler bu. galiba kullandıkça insan kullanmak istiyor değil mi? Hani Yok, bende öyle olmadı. Bende öyle olmadı çünkü zayıflama takıntım yok. Aşırı derecede bir ağız kuruluğum oldu. Aşırı derecede bir bağırsak düzensizliği oldu. Ve 2. bölüme geçemedim, bitti. ama kilondan da mutlu değilsindir değil mi? Yo, son derece mutluyum şu Mutlu anda. musun? Evet, sağlıklıyım, mutluyum. Çok şükür. Peki. Ve 2. bölüme geçemedim, korkuyorum. Bitti. Bir ayda, yani bir kutuyla bir ayda bitirdim. Kullansan söyler miydin? Kullansam ben söylerim. Ama ünlüler için aynı şey söz konusu değil. Çok fazla önlerine geliyor ve her yerde bu haberlerin içinde olmak istemeyebilirler. Empati yapıyorum ve anlıyorum onları. Ama ne var yani böyle bir haberle gündeme gelsen ne olur Çok ki? fazla didikliyorlar. Yani geçen hafta da söylemiştim. Magazinci olmayan özellikle sosyal medya sayfaları sizi mahvediyor. Canınızı çıkartıyor her haberde. Onlar da saklamayı tercih Onlar da ediyorlar. saklama ihtiyacı duyuyorlar. Ben onlarla empati yapıyorum ve haklı buluyorum. Yani diyemiyorum, niye açıklamıyorsunuz kardeşim diyemem. Evet. Tabii sadece mesela bunda kadınlar değil erkekler de çok fazla. İşte Kubat gibi, Ümit Erdem gibi şu anda ekranda Ümit Erdem görüyorsunuz. iğneli değil, mide ameliyatlı. İğneli değil mi? Değil. Hamdi Alkan mide ameliyatlı. Peki Ümit Erdem geçelim mi mide ameliyatlı. ameliyatı olanlara iğneyle ilgili söyleyeceklerim Eğer var mı? geçelim Zayıflama dersen iğnesi mide kullananlara. ameliyatı notlarımı açıyorum. Bence geçelim. Çünkü Ozan Orhon'la başladı. evet. Türkiye'de ilk defa Ozan Orhon'la başladı. Ozan doğru. Orhon'la başladı. Öyle hatırlanıyor. Birdenbire çok kiloluydu. Çok zayıfladı sevgili Ozan. Arkasından tabii kim geldi onu hatırlamıyorum ama Hatırladığım bir isim var mesela Pelin Öztekin. Pelin Öztekin, evet. İnanılmaz zayıfladı değil mi? Çok. Hatta ne kadar yani yanlış bilmiyorsam 90 kilo falan verdiğini söylediler. Evet, çok Hani tontişti. O kadar fazla kilosu vardı. Ona çok yakıştı. Çok Sevgili hakikaten Pelin'e. çok hoş oldu. Evet, çok hoş oldu ama tabii ki çok acılı bir süreç bu. Hani bir mide ameliyatı yaşamak, ondan sonra da o yağları toplatmak çok büyük ameliyatlar gerektiriyor. İşte kol altı, sırttan böyle bir kesim oluyor. İşte karın toplatılıyor, bacak içleri toplatılıyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? 90 kilo vücuttan yağınızın gittiğini, Bir insan etler gidiyor. nasıl gevşiyor ve gerçekten onu toparlamak, sonra o sırasıyla şurada kaç kilo acaba? Şöyle bakar mısın? söyleyeyim. Bambaşka bir kadın var. Şimdi şu kol ya, gördüğüm için söylüyorum, şu kol. Bakın şurada, yani bakın bir karış falan ya da beş parmak diyeyim. Bu 5 parmak kadar burada bir deri sarkıyor. Ve o Ve çeşitli sonra ameliyatlarla. o yeni ameliyata geçiyorsun orada. Şimdi başka ameliyatlar da var sevgili seyircilerimiz. Az sonra onları da ekrana getireceğiz. Çok zorlu bir süreç. Didem Ceren
kendi yüzünü baştan yaratıyor. Ama öyle böyle bir ameliyat değil, onu söyleyeyim size. Kuşum Aydın'ın geçirdiği bir estetik operasyon vakası var. Onu da az sonra ekrana getireceğiz. Ama Didem Ceren öyle bir ameliyat geçiyor ki detaylarını biraz sonra anlatacağız size. Burada 15 saat süren bir kemik kırma operasyonu yapılıyor. Az sonra bu haberin detayını sizlerle paylaşacağız. Yani şunu diyebilirsiniz. İnanamıyorum, güzelleşmek için 15 saat bıçak altına yatılır mı? Ama zaten Ameliyatta güzel. neler yaşamış? Biraz sonra anlatacağım yaşadıklarını. İnanamayacaksınız. Hemen şu şeye dönelim. Tüp midelilere dönelim. Tüp mide ve gastrik bypass, bu iki operasyon bir arada. Yani ama genellikle mide ameliyatı diye geçiyor. Yani obezite ameliyatı diye geçiyor. Benim notlarımın arasında işte Işın Karaca ile başlıyor. Hamdi Alkan da var değil mi? Hamdi Alkan var. Yeşim Ceren Bozoğlu oyuncu. Yine bir başka oyuncu arkadaşımız, o da çok kiloluydu. Esin Gündoğdu, ona da çok yakıştı zayıflamak. Deniz Teki, rahmetli Fatih Yürek ve Güllü, onlar da ameliyat olmuşlardı. Işın Karaca, Ümit Erdim, Hamdi Alkan, Seren Serengil, Ozan Orhon, Çiçek Dilligil, Emel Müftüoğlu, Linet, Pelin Öztekin, Okan Karacan ve Hakan Aysef. Linet de gerçekten Evet, iyi Linet de. zayıflayanlar Çok. arasında. Ona da çok yakıştı O da zayıflamak. tüp mide olanlardan değil mi? Galiba tüp mide olması lazım, evet. Şimdi ben şunu mu anlıyorum? Tüp mide olanlar saklamıyorlar ya da Ameliyat saklanılmıyor olanlar mu? saklamadılar ama bir sebebi var. Nedir? Bu ameliyatları, ben yine Doğrucu Davut, bu ameliyatları reklamasyon bir çalışmayla yaptıkları için doktor zaten kendilerini paylaşmak istediği için saklayamadılar. Ha şöyle söylüyorsun, yani para vermediler. Evet, Onun doktor- karşılığında doktorun doktor. reklamını yaptılar. Evet. Dolayısıyla saklayamadılar. Aynen öyle. Yani şimdi tabii ki buna hepsi dahil değil. İşte sevgili Esin Gündoğdu'nun herhangi bir reklamsal durumu yoktu. O bir ödeme yapmıştır büyük ihtimalle ama çoğu doktoruyla eş zamanlı reklam yaptı. Evet. Mesela defalarca diyet yapan, onu da basında gördük, Hacı Sabancı. O da çok ciddi kilolar vermiş. O da ameliyat oldu. O da ameliyat oldu. Tabii. O da herhalde basına sızmıştır yani. O reklam karşılığında yapmamıştır bunu. Yok. Yani yapmasın artık Sabancı yani. Ama bayağı kilo verenler arasında. Çok. Çok. Ama ben de onun eski halini daha tatlı buluyorum. Kilolu halini mi? Kilolu hali, evet. Hacı Sabancı'nın bana göre kilolu hali çok daha güzel. Bak, ameliyat yaptıktan sonra işte sporlar yapıyor. Daha genç, daha fit, daha dinamik. Böylesi daha iyi değil mi sence? Yüzsel olarak bir değişiklik oluyor. Mesela bu yüz değişikliği iğnenin yan etkilerinde de var. İğnenin, yani bir insanın iğneyle zayıfladığını genellikle yüzünün çökmesinden anlayabiliyorsunuz. Ya kalça çöküyormuş Öyle ya da mi? yüz çöküyormuş. Kalçayı duymamıştım. Bir doktor tanıdığım yüzden anlayabilirsin dedi. Yüz çok zayıflıyor birdenbire. Dolayısıyla hani ben de zayıflayanların yüzlerinin şuraları falan kırıştığında üzülüyorum kendi kendime. Aslında çok doğru bir şeye dikkat çektin. Hani böyle çıkıp ben işte diyet yapıp zayıfladım diyenlere şöyle bir baktığınız zaman yüzündeki o derin değişimi gördüğünüzde, şurada nazolabial çizgiler vardır, şu çizgiler. Bu çizgiler mesela hemen aşağıya düşüyor, Evet, sarkıyor. düşüyor şöyle. Buradaki kaslar eriyormuş ve gerçekten iğne kullanılanların bir tipik yüz şekli varmış. Ben de bir doktor arkadaşımdan öğrenmiştim Evet. bunu. Baktığınız zaman zaten diyor hemen anlarsınız iğne kullandığını. Aynen öyle. Yani ne kadar saklarsanız saklayın, yüzünüz zaten size ele veriyor. Veriyor. Ama dediğim gibi yani saklamanın da kendilerince ünlülerde bir sebebi çok fazla bununla her haberde olmamak için olabilir diye düşünüyorum. Yani sen aslında şöyle bakmak lazım. Mesela dedin ya, Hazal Kaya'nın dişlerinin büyük olduğunu söyledin. Kendisi ikazdan sonra dişlerimi yeniledim dedi. Halbuki bu dişlerinin böyle olmasının sebebi zayıflayınca ortaya çıkıyor. Yine şunu söyleyeceğim. Bazılarına çok yakışırken bazıları başka bir simaya bürünüyor gerçekten. Yolda görseniz tanıyamazsınız belki de. Hani bu kimdi, ya da fotoğraflarda da mesela bakıyorsunuz inanamıyorsunuz. İşte az önce Ümit Erdim bence bunlardan biri. evet, Ümit Erdem'e inanamadım ki o sağlık problemleri de yaşadı. Yani Evet. bir sürü şeyler geç. Bak yani en zayıf hali şu anda bu. İşte bütün bunların sonucu, bütün bunların bana göre eşittiri. Boğazımızı tutamadığımız için bütün bunlara
yöneliyoruz. Sadece boğaz tutma meselesi değil ama bence o, Hayır, biliyor musun? hastalık dışında yani eğer bir hastalığınız yoksa ki şu anda iğne kullananlarda bakın çok net açıklamalarda var. 5 kilo, 7 kilo fazlası olan iğne kullanamaz ama kullanıyorlar. Evet. Halbuki nasıl zarar verdiklerini bilmiyorlar. Yani ben burada Nur İral'le sen istersen özelde Türkiye'nin en önemli doktorlarını ağırlıyoruz Evet. burada. Konuları da konuşuyoruz. Kendimize yaptığımız zararı hiç kimse bize yapmaz yani. Dediğin gibi bir 7 kilo, bir 10 kilo fazlalıkta bu iğne kullanılamaz. Aynen öyle ki daha hani çok yakınlarımızdan vefat edenler oldu. Ameliyatların komplikasyonu olarak onlara hiç değinmedik bile. Yani hiç kolay bir şey değil. Peki Fatih Yürek tüp mide olanlardan değil mi? Fatih Yürek tüp mide oldu. Allah rahmet eylesin bu Allah arada. rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Zamanımız kalırsa bugün bir özel Fatih Yürek haberimiz var. Evet. Fatih Yürek'in mirasını açıklayacağım Hemen açıklayabiliriz bence Fatih Yürek'in. diyorsun. Ama Fatih Yürek'in ameliyatını söylemiştik ya, çok sıkıntılar çekmişti. Çünkü diyetini bozmuştu ve bayağı hastanede kaldı. Mide ameliyatı sonrasında. Gerçekten eğlence dünyasının çok nevi şahsına münhasır sanatçılarından da Fatih Yürek. Öyle, Allah boşluğu rahmet eylesin, her mekanı cennet zaman, olsun. amin. Sahneyi doldururdu böyle dolu dolu. Yaptığı programlar çok keyifliydi. Gerçekten seveni çoktu. Ama o da yıllardan bu yana bir kilo takıntısıyla yaşadı. Yani sahnede olan insanın, sen uzun zamandan beri sanat camiasındasın. Tabii ki bir beden disiplini olması gerekiyor, değil mi? Çok. Yani sahnedeki insana, ya sahnedeki insan sizin ulaşamadığınız bir insan olması lazım ki kendini izletebilsin. Bir çekiciliği olması lazım. Kimse kusura bakmasın, bir güzelliği olması lazım. Bir albenisi olması lazım. O yüzden orada Sence kim en albenili sahnede, en Ajda güzel Pekkan. süperstarımız? Ajda Pekkan. İlk aklıma gelen isim. Tabii ki çok var. Yani Tarkan'ımızı gördünüz konserlerinde. Bazen ara ara yayınlara bakıyor sevgili Ajda Pekkan'a, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Eğer izliyorsa gerçekten çok seviyorum onu. Bazen konuşuyoruz, izliyorum diyor. Sonsuz sevgiler. Gerçekten şöyle bakıldığı zaman sahneyi dolduran, beden disipliniyle herkesi kendine hayran bırakan Aynen. bir süperstar var. Aynen. Yani yüzlerce de kere izlemişimdir. O perde açıldığı anda ne giyecek acaba diye hala bir heyecan duyuyorum ya. Değil mi? Ya bu çok önemli bir şey. Ne giyecek? Ya hani ne demek, nasıl bir duygu? Ama olsun. Ne giyecek ve ne okuyacak ilk şarkısında? Peki mesela yıllardan bu yana onun sesini çok beğeniyoruz. Gerçekten yumuşacık, böyle yüreklere dokunan bir sesi var. Kilosu var. Hep de oldu. O da bir kilo mücadelesi verdi. Kim? 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 Kime Sibel Can. geçtin? Sibel Can çok farklı. Neden farklı? Sibel Can'ın, şimdi Sibel Can'ın evet ya Sibel Can bana göre yani artık onun hani o kiloları yani dokunulmazlığı var. Ona o yakışıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Sibel Can zayıflama iğnesi kullanmış, zayıflamış. Çok korkar zaten, hiç yapmaz öyle şeyler. Diyetten başka hiçbir şey yapmaz. Yani o öyle tatlı, hani onu öyle kabul ettik. Bilemiyorum, hani benim düşüncem. Peki hiç denemeyi düşünmüş müdür sence zayıflama Benim iğnesi? bildiğim kadarıyla sevgili Sibel Can böyle şeylerden çok korkan, hiç de yakınlaşmayan birisi. Ben öyle biliyorum. Başka kim var sanat camiasında kilosu olup da kilosunun çok yakıştığı isimlerden? Zerrin Özer. Ben. Ama o da kullandı galiba değil mi? O da bir Şimdi ameliyat geçirdi mi? Zerrin Özer Çok zayıfladı çünkü. Zerrin Özer zayıfladı. Zerrin Özer aynı zamanda şeker hastası ama Zerrin Özer'in sesini dinlediğinizde, ben bir gün röportajda Zerrin Özer kilo vereceğim dedi. Yani bu 35 kilo verdiği bir dönemi vardı. O dönemden önceden bahsediyorum. Benim muhabirlik yaptığım dönemler. Bir gün şöyle yaptı röportajda. Ben kilo vermek istiyorum. Zerrin Özer'in kilosu mu var? Şimdi o kadar bir dev ses ki sen o kiloyu görmüyorsun. Bu benim düşüncem. Katılırsınız, katılmazsınız. Evet. Yani o kilosuyla konuşulacak bir kadın değil. O sesiyle konuşulacak bir sanatçı. Aynen öyle. Peki Fatih Yürek'in mal varlığına gelelim. Çok merak ediyorum. Seyhan yine her zaman olduğu gibi sevgili seyircilerimiz konuşulmayanları konuşacak canlı yayınımızda. Fatih Yürek'in mal varlığı açıklandı. Nesi var nesi yok. Ve kime Fatih kaldı? Yürek'in mal varlığı açıklanmadı.
Aşk olsun, ben açıklayacağım. Çok özür diliyorum. Anonsumu yineliyorum. İlk kez duyacaksınız. Fatih Yüreğin mal varlığını yayınımızda Evet, yani Seyhan Fatih tek tek Yüreğin- açıklayacak. Fatih Yüreğin mirasını ilk kez açıklayacağız. Neler var? Neler var? Çok şey var. Nurlar içinde yatsın inşallah. Biz tabii çok sohbet ederdik. Özelimizde. Dolayısıyla hani çok kendi ağzından bildiklerim var. Geçelim neler var diye böyle bir teker teker saymaya. Ama bu arada mirası şöyle, hani onu da açıklamak isterim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ailesi yani mirastan yararlanacak olan ailesini buradan tebrik etmek istiyorum. Çünkü hala başvurmadıklarını öğrendim. Bu bizim için manevi ve güzel bir duygu. Hani bir haber de yapılmıştı daha toprağa verilmeden. İşte ablaları eve gitti, evini talan ettiler, kürklerini talan ettiler. Bunu çok net öğrendim. Asla böyle bir şey yapmamışlar. Zaten çok üzülmüşlerdi. Cenazede bunu söylemişlerdi. Ama tekrar üstüne basa basa söylemek istiyorum. Manevi açıdan hala miras için başvurmamışlar. Bu benim için manevi açıdan çok güzel bir duygu. Evet. Hani hemen başvursalardı belki ben arkadaşım olarak, Evet. Fatih Yüreğin arkadaşı olarak üzülecektim. Neler var Seyhan Şimdi mal varlığında? Bodrum'da Fatih Yüreğin mirasçılarına kalan Bodrum'da çok büyük bir malikane var. 1000 metrekare arsa üzerinde benim bildiğim kadarıyla kullanım alanı Bu ekranda gördüğümüz malikane. ekranda gördüğümüz ben ekip arkadaşlarımla paylaştım. Aynen buna benzer bir malikane ve 600 metrekare oturum alanı var. Yani düşünün 3+1 ev nereden baksanız bir 200 metrekare en fazla 600 metrekare bir oturum alanı var. Yokuş başında Bodrum yokuş başındaki bu ev mirasçılarına kalacak ve değerini araştırdım. Şu andaki değeri 170 milyon Oo. ediyor. Kaba bir hesap 1+1 çok revaçta. Bu ev satıldığı vakit yani bu malikane satıldığı vakit tam 34 tane 1+1 daire alabiliyor. Oo. Evet. Peki bunun haricinde başka dairesi, Ataşehir'de evleri var. evleri derken kaç Yatırımlık tane? var. Yani benim bildiğim kadarıyla en fazla 5 tane diye bir Oo. bilgi almıştım. Hepsi kirada diye biliyorum. Bu arada Ataşehir değil özür dilerim. Altunizade'de bir evde oturuyordu. Benim evi de görüntülemiştim. Sonra Ayazağa'da bir daireye... Oturduğu ev kendisinin mi? Değil, onu söyleyecektim. Evi kira. Dolayısıyla Ayazağa'da oturduğu residence kendisine ait olmadığı için o mirası içinde değil. Çok büyük bir marka, yani yaklaşık 6 milyonun üzerinde bir arabası var. O da garajda duruyor. Bankada nakit parası ama nakit parasının tam ne kadarını öğrenmem mümkün değil. Çünkü bana yaşarken bunun miktarını söylemedi. Söylememesi de gayet doğal. Bir büyük kafe zinciri. Orada bir hissesi vardı yaşarken ama onu son dönemde o hisseyi elinden çıkardığını öğrendim. Neden? Başka yatırımlar yapmak için olduğunu söylemişti. O da önemli bir detay. Yani bir kafede hissesi var denirse böyle bir hissesi yok diye bir bilgim var. Yatırım yapardı yani euro alırdı, altın alırdı, dolar alırdı. Dolayısıyla bir hani para yatırımı da Bu yapardı. arada şeyi de çok severdi mesela takı, ziynet Takı onu da eşyası evet falan değil mi? takıları var, pırlantaları ve altınları da mirası içinde olacak. Aynı zamanda bir de bankada tahvil yani o borsayla alakalı zannediyorum tahviller var diye bilgi aldım. Yani çok büyük bir miras Hatırı bana sayılır göre. bir mal varlığı. Çok hatırı sayılır bir mal varlığı varislerine, mirasçılarına kalacak. İnşallah güle güle yesinler. Ruhu şad Güzel olsun yerlerde diyelim. Bir kısa araya gidelim. harcasınlar. Amin. Fatih için de umarım hayırlar yaparlar.